Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa koronavirüse adeta teslim olmuş vaziyette. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada gibi dünyanın ana vatanımızdan daha uzak diyarlarında da çok farklı bir durum yok. Maalesef insanoğlu omikron denilen yeni bir mutantla mücadele ediyor. Gördüğümüz tablo şu arkadaşlar. Maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen, tüm sıvılanmalara rağmen, tüm kapanmalara, maske, mesafe vesaire kurallara rağmen gelinen nokta hiç de iç açıcı değil. Özellikle Avrupa'da vaka sayılarının geçen yılın bu dönemine göre hemen hemen aynı olduğunu, hayatını kaybeden insanların sayısının bugün itibariyle hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra yeni sıvılar bulunmuş vaziyette. Bu sıvılarla ilgili olarak gerek Avrupa İlaç Ajansı gerekse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FDA tarafından gerekli onaylar verildi. Ancak şu ana kadar ciddi anlamda bir geriye dönüş alınmış değil. Geriye dönüşten kastım şu arkadaşlar, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan bu koronavirüsle ilgili olarak maalesef istenilen noktaya alınan tüm tedbirlere rağmen gelinmiş değil. Kapanma dediler, insanlar kapandı. Sıvı dediler, insanlar sıvıları vurdurdu. Maske, mesafe ve benzeri tedbirleri tek tek hayata geçirdiler. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yeni yıl dolayısıyla pek çok ülkede tatiller başlamış durumda. Hollanda evet 4 haftalık bir kapanmaya gitti. Böyle bir karar aldı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri bir son dakika gelişmesiyle aşı kartlarıyla ilgili olarak, bu aşı sertifikalarıyla ilgili olarak yeni bir kararı hayata geçirdi. İkinci dozu olduktan 9 ay sonraya kadar eğer 3. dozu olmazsanız bugüne kadar olmuş olduğunuz o 2 doz aşı yok sayılacak ve elinizdeki bu aşı sertifikası da iptal edilecek. 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek olan bu uygulamayla beraber milyonlarca kişinin elindeki bu sertifikalarının, aşı kartlarının iptal olması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, bunun bir diğer anlamı şu: İnsanlar evinden çıkamayacak. 3. dozu olmak artık zorunlu hale gelecek. Bugüne kadar Almanya'dan örnek vermek gerekirse yaklaşık 25 milyon kişi sıvıları vurdurmadı. Bu alınan kararla beraber 3. dozu vurdurmak istemeyenlerin bu sayıya eklenmesiyle beraber yaklaşık 40 milyon kişinin aşı sertifikasının olmaması bekleniyor. Avrupa Birliği ve diğer ülkeler aslında bu iş zorunlu değil diyerek insanların hayatlarını kısıtlamaya devam ediyorlar. Bu sıvıları er ya da geç herkese vuracaklar arkadaşlar. Görünen tablo bu. Alınan bu tedbirler, alınan bu kararlar görüyoruz ki maalesef karşılığını da bulmuyor. Yani Almanya gibi iletişimin bu kadar güçlü olduğu, ekonomisinin bu kadar yüksek seviyede olduğu bir ülkede dahi ülke nüfusunun yaklaşık 1/3'ü bu sıvıları vurdurmadıysa diğer ülkeler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şu anda Avrupa Birliği'nde sıvılanma oranı %60 noktasında. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın, perde arkasında oynanan bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Almanya'da yeni bir hükümet göreve 8 Aralık tarihi itibariyle başladı. Bu yeni hükümetin Sağlık Bakanı göreve geldikten sadece 48 saat sonra bir açıklama yaptı ve şunu söyledi: elimizde Mart ayına kadar yetecek sıvı yok dedi. Bu ne demek? Bir önceki hükümetin, Merkel döneminin, Merkel'in ve eski Sağlık Bakanı Spah'nın bir şekilde gerçekleri sakladığının işareti. Şimdi bu sıvı Almanya'da üretiliyor. BioNTech CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin'in olduğu BioNTech firması biliyorsunuz bu sıvıları buldu ve üretiyor. Almanya'da dahi yok arkadaşlar. Bir taraftan niye Almanya dedim? Almanya'da sıvı bugün bulunamıyorsa ve diğer ülkelerde de aynı yorumu yapabiliriz. Bir taraftan siyasetçiler diyor ki mutlaka bu sıvıları olmak zorundasınız ama iş hadi dendiğinde ellerinde sıvı yok. Niye 1 Şubat'tan itibaren değerli izleyicilerimiz bu sertifikaları yok sayacaklar? Çünkü ellerinde yeteri kadar sıvı olmadığı için. Yani yapmış oldukları açıklamanın perde arkasında bir de böyle bir gerçek var. Düşünün, Almanya'nın Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki elimizde sıvı yok diyor. Birkaç gün sonra bu açıklamadan BioNTech'le anlaşma yaptıklarını, Mart ayı itibariyle
bu sıvı sıkıntısının giderileceğini söyledi. Yani önümüzde daha 3 ay var arkadaşlar. Bir taraftan kampanyalar düzenliyoruz. Ne olursunuz ölürsünüz yoksa 3. dozu vurun diyorlar. Ama ellerinde de sıvı yok. Şimdi Almanya'da bakın. Aslında bu anlattığım tüm Avrupa için geçerli. Almanya özelinden hareketle anlatıyorum. Şimdi Almanya'da 25 milyon insanın bu sıvıları vurdurmadığını söyledik. Peki bu 25 milyon insan evet kardeşim ben yarın sabah bu sıvıları vurduracağım deseydi bu Sağlık Bakanı ne yapacaktı? Ya da bir önceki Merkel dönemindeki Sağlık Bakanı ya da Merkel ne yapacaktı? Arkadaşlar siyasetçilerin çok güzel yaptığı bir şey var. Gerçekleri kapatıyorlar, perde arkasına saklıyorlar ya da gerçekleri halının altına süpürüyorlar. Görünen bu arkadaşlar. Bu sıvılar çıkmadan önce hepsi çıkıp ne dediler? Tamam bu iş bitti. Her şey kontrolümüzün altında. Bundan sonra sıvı sıkıntısı yaşanmayacak. O olacak, bu olacak dediler. Ama zaman geçtikçe görüyoruz ki vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı artmaya devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bakın sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Lütfen kendi sağlığınızla ilgili bir konuda doktorunuza danışın ve doktorunuzla görüş aldıktan sonra kararınızı verin. Bu sizin karar vereceğiniz bir durum. Yani ben sizin sağlığınız hakkında ya da başka bir yetkili sizin sağlığınız hakkında kalkıp şöyle olacak, böyle olacak diye karar vermesi sanıyorum doğru olmayacaktır. Benim burada anlatmak istediğim nokta şu. Bir tiyatro oyunu oynanıyor. Birileri bir senaryo yazıyor. Bizleri de oyuncu olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Hepimizi. Şimdi diyeceksiniz ki bu kanıya nereden vardım? Bakın ben ne diyorum? Beni takip edenler bilir. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Bugün vaka sayıları bu noktaya geldiyse, bugün Avrupa'nın ortasında Hollanda gibi bir hükümet kapanmaya gidiyorsa, burada bir başarıdan söz etmemiz ve alınan tedbirlerin başarılı olduğunu söylememiz mümkün değil. Ekonomik anlamda insanlar geride kalan 1,5 yıl içerisinde gerçekten büyük sıkıntılar çektiler. İşletmelerini kapatanlar oldu, insanlar daha fazla tükettiler. Bir taraftan da bu korona pahalılığı diye bir pahalılık çıktı arkadaşlar. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar 2'ye 3'e katlanmış vaziyette Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktasında. Gıda fiyatları geçen yıla göre en az %25 oranında arttı. Yani siyasetçiler bu gerçekleri bilmiş olmalarına rağmen vatandaştan almış oldukları vergileri düşürmüyorlar. Siyasetçiler bunları bilmelerine rağmen vatandaşa yeteri kadar korona yardımı yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar. Siyasetçilerin tek bir amacı var arkadaşlar. Daha fazla vergi alarak bu koronavirüs döneminde kaybedilen vergileri geri toplamak. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz özellikle Şubat ayı itibariyle pek çok ülkede yeni korona vergileri gelecek. Vatandaşın almış olduğu maaştan daha fazla vergiler alınacak. Vatandaş yine mağdur olacak. Bakın doğalgaz, elektrik, su gibi her ay ödemekle yükümlü olduğumuz faturalar son bir yıl içerisinde ortalama %33 oranında Avrupa'da arttı arkadaşlar. Kalorifer yakıtı son bir yıl içerisinde %101,3 oranında yükselmiş vaziyette. Evet arkadaşlar, maaşlar aynı, alınan sosyal yardımlar aynı. Yani vatandaşın bu geride kalan 1,5 yıl içerisinde elindeki para erimiş vaziyette, almış olduğu para erimiş vaziyette ve daha da erimeye devam ediyor. Elektrik faturaları son bir yıl içerisinde %34,4 oranında pahalı oldu, arttı. Ve önümüzdeki günlerde yani vatandaş kara kışını yaşayacak. Tabii bunları söylerken sosyal yardımlar var, vatandaşa yardım ediliyor vesaire ama ben bunların yetersiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın Avrupa'da kiracı olanlar gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Özellikle evini değiştirmek zorunda olan insanların sıkıntısı daha da büyük. Son bir yıl içerisinde Avrupa'nın her noktasında özellikle de büyük şehirlerde kiralar minimum %34 oranında artmış vaziyette. Genel ortalama bu. Eskiden insanlar ben kira ödeyeceğime hiç olmazsa bankadan kredi alırım, kira ödeyeceğime kredinin taksitini öderim diyordu. Şimdi ev fiyatları da uçtuğu için vatandaşın da maaşı erimeye devam ettiği için ev sahibi olması da artık hayalden öte başka bir şey değil arkadaşlar. İşte alınan kararlar ortada, sonuçlar ortada. Vatandaş 2 yıl önceki hayatına bugün dönüyorum dese en az 5 yıl geçecek.
Evet, Avrupa eski Avrupa değil. Dünyanın pek çok noktasında koronavirüse bağlı olarak hayatlar daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde anlıyor ve görüyoruz ki daha da zor olacak. Kıymetli izleyicilerimiz, benim sizden ricam şu. Lütfen gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları videomuzun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca bu konuyla ilgili görüşlerinizi de yine videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette yayınlarımızı beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.